Boğaçayi hikayesi ve tarihi. Boğaçayi, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Antalya il sınırları içerisinden geçerek denize ulaşan bir akarsudur. Antalya'nın doğusunda Aksu Çayı ile batısında ise Boğaçayi yer alır. Bu çay, hem doğal yapısıyla hem de çevresinde gelişen yerleşim, tarihi olaylar ve yakın dönemdeki kentsel projeler nedeniyle oldukça önemli bir konuma sahiptir. 1. Doğal ve coğrafi özellikleri. Boğaçayi, kaynağını Bey Dağları'ndan alır. Çoğunlukla yağışa bağlı olarak. Debisi değişkenlik gösteren bir akarsudur. Özellikle kış aylarında, yağışların artmasıyla birlikte debisi yükselir ve zaman zaman taşkın riski oluşturabilir. Yaz aylarında ise debisi ciddi şekilde düşer. Bu durum, çayın çevresindeki ekosistem üzerinde belirgin etkiler yaratır. Boğaçayi, Konyaalti ilçesi sınırlarından geçerek Antalya Körfezi'ne dökülür. Çayın geçtiği vadi, geçmişte doğal yaşam açısından oldukça zengin bir alan olarak bilinirdi. Yaban hayatı, bitki çeşitliliği ve mikroiklim özellikleriyle dikkat çeken bu coğrafya, son yıllarda insan etkisiyle büyük dönüşümler yaşamıştır. 2. Tarihsel süreçte Boğaçayı'nın bulunduğu bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Likya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Antalya ve çevresi önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Boğaçayı, bu dönemlerde tarım sulaması açısından önemli bir kaynak olarak kullanılmıştır. Antik dönemde çayın çevresindeki tarım arazileri ve küçük yerleşim alanları, özellikle Roma döneminde büyük önem taşımıştır. Osmanlı döneminde ise Boğaçayı, çevresindeki köylerin sulama ihtiyacını karşılamış, aynı zamanda balıkçılık açısından da kullanılmıştır. Ancak o dönemlerde çayın taşkın riski nedeniyle sık sık önlemler alınmak zorunda kalınmıştır. 3. Yakın dönemde Boğaçayi projesi, 21. yüzyıla gelindiğinde, Boğaçayi özellikle 2010'lu yıllarda büyük çaplı bir kentsel dönüşüm projesinin merkezinde yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Boğaçayi projesi, çayın kıyı kesiminin rekreasyon alanına dönüştürülmesini amaçladı. Bu kapsamda yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, park alanları, sosyal tesisler ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Ancak projenin en dikkat çeken ve tartışmalara yol açan kısmı, Boğaçayı'nın denize döküldüğü yerde bir yapay kanal ve yat limanı yapılması fikriydi. Bu amaçla denize doğru geniş bir kazı çalışması yapıldı, çayın denize döküldüğü ağız kısmı büyütülerek kanal şeklinde düzenlendi. Bu da hem ekolojik hem jeolojik açıdan çok sayıda uzmanın tepkisine neden oldu. Uzmanlar, projenin yeraltı su kaynaklarını tuzlandırabileceğini, ekosistemi bozabileceğini, kıyı erozyonuna neden olabileceğini, kentin mikroiklimine olumsuz etkiler yapabileceğini iddia ettiler. Nitekim bazı alanlarda deniz suyunun iç bölgelere sızdığına dair gözlemler de yapıldı. 4. Eleştiriler ve etkiler. Boğaçayı projesinin uygulanmasıyla birlikte doğa savunucuları ve bilim insanları projeye karşı seslerini yükselttiler. Projenin bilimsel etütlere dayalı olmadığı, çevresel etki değerlendirmesinin yeterince yapılmadığı öne sürüldü. Öte yandan, kent sakinlerinin bir kısmı yapılan park alanlarından ve estetik düzenlemelerden memnuniyet duydu. Ancak 2020'li yılların ortasına gelindiğinde projenin bazı bölümleri tamamlanamadan atıl durumda kaldı. Yat limanı projesi askıya alındı ve Boğaçayı'ndaki suların zaman zaman çekilmesi, zaman zaman taşkınlarla çevreye zarar vermesi gibi problemler yaşanmaya başladı. 5. Bugünkü durumu, günümüzde Boğaçayı, hala Antalya'nın doğal ve kentsel yapısı içinde dikkat çeken bir unsurdur. Çevresinde yürüyüş yolları, kafeler ve dinlenme alanları yer almakta, yerel halk tarafından sosyal yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Ancak doğal dengenin bozulmuş olduğu konusunda pek çok çevreci grup hala endişelerini dile getirmektedir. Boğaçayı, doğasıyla, tarihi arka planıyla ve yakın dönemdeki projelerle Antalya'nın en dikkat çekici alanlarından biri haline gelmiştir. Ancak bu doğal alanın insan müdahalesiyle ne kadar dönüştürülebileceği, hangi noktada durulması gerektiği ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı konusunda hala tartışmalar devam etmektedir. 6. Adının kökeni ve kültürel bağlantılar. Boğaçayı, bölgedeki halk kültüründe boğa gibi güçlü anlamına gelen bir çağrışım taşır. Bazı kaynaklar bu adın, Dede Korkut hikayelerindeki Boğaç Han karakteriyle bağlantılı olabileceğini öne sürer, ancak bu doğrudan tarihi bir bağ olmaktan çok sembolik bir benzerliktir.